Uzun zaman önce gökyüzüyle yeryüzü arasında büyük bir boşluk vardı. Ancak zamanın kuytularındaki derin boşlukta gizli kalmış bir potansiyel saklıydı. Yumurta şeklinde bir kabuğun içinde gizli kalan bu potansiyel gücün adı Pangu'ydu. Pangu, kabuğun içinde gün geçtikçe büyüyordu. Bir gün Pangu öylesine büyüdü ki kabuk aniden çatlamaya başladı ve Pangu'nun koca bedeni gökyüzü ve yeryüzü arasında bir ayrım yarattı. Göğü başıyla, yeri ise ayaklarıyla dengeleyerek toprağı ve dağları oluşturdu. Gözleri güneş ve ay, nefesi rüzgar ve bulutlar, kanı nehirler ve denizler, saçları ise ormanlar ve bitkiler oldu. Bu süreç 18 bin yıl sürdü ve gök ile yer arasındaki mesafe 90 bin liye ulaştı. O günden beri evren uyum içinde var olur. Güneş ve ay gökyüzünde parlar, nehirler ve denizler yeryüzünü süsler, rüzgar ve bulutlar hala Pangu'nun nefesini taşır. Her şey birbirine bağlıdır. Çünkü Pangu'nun bedeni evrenin ta kendisidir. Antik Çin matematiğini anlatmaya başlamak zorlu bir süreçti. Zira bu konu karmaşık fakat ilginçtir. Çinli düşünürlerin evren anlayışı, Pangu miti gibi hikayelerle vurgulanan insan ile doğanın ayrılmaz ilişkisine dayanır. Taoizm ve Yin Yang gibi kavramlar evrenin dengeli akışını temsil ederken Konfüçyüs felsefesi toplumsal düzende matematiğin ve disiplinin önemine işaret eder. Bu düşünce sistemleri matematik ve felsefenin iç içe geçmesini sağlayarak mitoloji ile bilim arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Doğadaki simetri ve döngüleri takip ederek bunu matematiksel bir sisteme oturturlar. Fakat bu aynı zamanda onlar için dengeleyici olarak gök ve yer arasında var olmanın getirdiği bir sorumluluktur. Bu yüzden göklerin ve doğanın söylemek istediği her şeyi izlediler ve doğal olayları analiz ederek gelecek hakkında bilgi sahibi olmak istediler. Çok eski zamanlarda imparatorlar karar verme süreçlerinde evet hayır cevapları için kemik veya kaplumbağa kabuklarını kullanırlarmış. İlerleyen zamanlarda ise bu evet hayır oyunu I Ching isimli olasılık sistemine dönüşmüştür. Kesikli ve düz çubuklardan oluşan her bir kombinasyonda 6 çubuk bulunur. 6 çubuğun 64 tane farklı yin ve yang kombinasyonları vardır. Bu kombinasyonlar göğe ve yere göre düzenlenmiş ve her birinin doğa elemanlarına, mevsimlere göre farklı yorumları vardır. Yazı tura hesabı yaparak bu kombinasyonlar elde edildiği için 6 çubuğun kullanılması doğal olarak 64 farklı kombinasyon oluşturacaktır. Tarihte görülen ilk olasılık hesabının bir kehanet sistemi olması gerçekten ilginçtir. Siyah ve beyazın birbirleriyle farklı etkileşimleri farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor. İlerleyen yüzyıllarda ise Leibniz, I Ching'den etkilenerek 0 ve 1 kullanarak ifade edilen ikili sayı sistemini keşfetmiştir. Fakat I Ching sadece olasılık hesaplamalarında karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda bir simetri barındırıyor. Her heksagramın karşılığı olan bir simetri mevcuttur. Bu simetri ardışık sayıların özel bir düzenleme ile belirli bir toplamı veren sihirli karelerde de gözlemlenebilir. İlk bilinen sihirli kare 3x3 boyutlarındadır ve Çin İmparatoru Yu tarafından Sarı Nehrin kenarında otururken gördüğü bir kaplumbağanın sırtındaki desende keşfedilmiştir. Bu desende her sütun ve satır ve köşegenin toplamı 15 olan 1'den 9'a kadar olan sayılar bulunur ve yansıtma döndürme yöntemleriyle 8 farklı şekilde düzenlenebilir. Matrisin merkezinde bulunan sayı olan 5, köşegenlerin kesişim noktasında yer alır. Sihirli sabiti hesaplamak için n çarpı n kare artı 1 bölü 2 formülünü kullanırız. Farklı başlangıç sayıları veya düzenlemeler kullanılarak oluşturulan sihirli kareler farklı sabitlere sahip olabilir. Ancak sihirli karelerin derecesinin 2'den büyük olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Çünkü 2 çarpı 2'lik bir karede 1 ve 2 sayıların herhangi bir yerleşimi daima bir sayısının aynı satır, sütun veya köşegen üzerinde olmasına yol açar ve bu sihirli sabiti elde etmeyi imkansız hale getirir. Bu yüzden 3 ve 3'ten daha büyük her sihirli kare yapılabilir. Fakat her kare çift dereceli, tek dereceli ve çift tek dereceli olarak geometrik ve dizilim açısından farklı yapılar sunar. Tek dereceli sihirli kareler 3, 5, 7 gibi tek sayı derecelerinde özel bir kurala dayanır. Bu karelerin oluşturulması ilk olarak bir sayısının herhangi bir kutuya yerleştirilmesiyle başlar.
Ardışık sayılar bir üst satır ve sağ çaprazda yer alacak şekilde ilerler. Eğer sayı karenin dışına taşarsa karşılık gelen kutunun karşısına devam edilir. Eğer bir sayı zaten dolu bir kutuya yerleştirilmesi gerekiyorsa o zaman bu sayı son yazılan sayının hemen altındaki boş kutuya konur. Çift tek dereceli sihirli karelerde mesela 6x6 veya 10x10 derecelerinde çözüm yapmak için birçok kural bulunur. Dereceler arttıkça çözüm zorlaşır. Yansıma, simetri, döndürme işlemleri yaparak belirli bir sabit elde edilmeye çalışılır. Çözülmüş bir sihirli karede rakamları ardı ardına birleştirirsek birçok farklı estetik desenlere rastlarız. Dijital sanatçılar desenleri kullanarak çeşitli tasarımlar ve animasyonlar yaratırlar. Daha sonraki zamanlarda ise ilerleyen matematiksel uygulamalarla birlikte geniş bir yelpazede etkili olan sihirli kareler lineer denklem sistemlerinde bilinmeyenleri bulmak için bir yapı oluşturmuştur. Farklı ürünlerin kombinasyonlarından oluşan bu matrisler 6 bilinmeyenli denklemlere kadar genişleyebilir ve çözümleri matrislerin üçgensel forma indirgenmesi yoluyla elde edilir. Antik Çinliler için denge ve düzen bir yaşam felsefesidir ve doğal düzenin içinde de bir denge olduğunu düşünerek matematik ve astronomi gibi alanlarda da denge ve düzen yaratmışlardır. Fakat düzeni keşfetmek ve onu biçimlendirebilmek oldukça zordur. Özellikle göklerin düzenine. Bu yüzden birçok takvim geliştirmişler ve takvim düzenlemesi yapmışlardır. İlk olarak 15 günlük takvimden söz edelim. 360 derecelik bir yılı 15 güne bölmüşlerdir ve her bir 15 günlük sürede mevsim geçişlerini ve gün dönümlerini bu döngüsel takvimle takip ederlerdi. Onların takviminde ilkbahar başlangıcı Mart ekinoksundan farklıdır. Güneş bugün kullandığımız takvime göre 315 ile 330 derece arasında olduğunda başlar. İlkbahar başlangıcı ayrıca yeni yılın kutlandığı zamandır. Benzer şekilde kış ve sonbahar başlangıçları da sırasıyla Kasım ve Ağustos aylarında olur. Çin felsefesine göre mevsimlerin yavaşça gelip gitmesi doğal düzenin bir parçasıdır ve bu onların yaşam biçimini şekillendirir. Gökyüzündeki düzeni takip etmek için takım yıldızlarından güneş ve ay tutulmalarına, gezegen hareketlerinden kuyruklu yıldızlara kadar geniş bir yelpazede gözlemler yaparak ve Batı ile sınırlı iletişimleri nedeniyle oldukça izole kaldığından dolayı kendi astronomik bilgilerini ve takvim sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu bağlamda Ptolemai'nin takım yıldızı sınıflandırmasından farklı olarak takım yıldızı sınıflandırması yapmışlardır. Batı'da zodyak takım yıldızları güneşin konumuna göre belirlenirken Antik Çin'de ayın konumuna göre ayarlanmış ve yıl 4 bölgeye ayrılmıştır. Kaplumbağa, kaplan, ejderha ve anka kuşu ile temsil edilen her bölgede 7 takım yıldızı olmak üzere toplamda 28 takım yıldızı vardır. Doğu Asya'nın en eski gözlem evlerinden biri olan Taoise'de M.Ö. 2300 tarihli bir boyalı çubuk Çin'de bilinen en eski gnomon olarak kabul edilir ve mevsim değişikliklerini coğrafi enlemi belirlemek için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu gözlemevi kış gün dönümü ve yaz gün dönümü için güneşin doğuşunu gözlemlemek üzere tasarlanmıştır. Güneşin ve ayın konumlarını yıl boyunca izleyen Çin halkı, Pangu'nun bedeninde bir olan ay ve güneşi birlikte senkronize olacak şekilde bir takvim icat etmişlerdir. Buna güneş-ay takvimi denir. Bu takvimin temel prensibi artık ayların eklenmesine dayanır. Her 12 aylık yıl güneş yılına göre yaklaşık 11 gün kısadır ve bu yüzden gün dönümleri ve ekinokslar her yıl 11 gün geriye kayar. 13 aylık artık yıllar yaklaşık 19 gün fazladır. Bu nedenle bu dönemler 19 gün önce meydana gelir. Bu durum ay takvimini güneş yılına uyumlu hale getirmek için kış gün dönümünden sonra her 3 yılda bir 13. ayın eklenmesini gerektirir. Böylece 19 yıllık bir döngü içinde 12 aylık 12 yıl ve 13 aylık 7 yıl yaşanır. Yani 235 sinodik ay 19 güneş yılına eşittir. Bu döngüye Batı'da metonik döngü denir. Çin'de ise Zhang döngüsü adıyla anılıyor. 235 sinodik ay ve 19 tropik yıl arasındaki fark sadece 2 saattir. 220 yılda bir
bir günlük bir hata oluşturur. Çin halkı bu sistem sayesinde yeni yılı her yıl farklı bir tarihte kutlar. Genellikle Aralık gün dönümünden sonra gelen 2. veya 3. yeni ay ile belirlenir ve 21 Ocak ile 20 Şubat arasında bir tarihe denk gelir. Örneğin 2024 yılında 10 Şubat, 2025'te 29 Ocak ve 2026'da 17 Şubat'ta kutlanacaktır. Ancak takvim yapımı sadece güneş, ay ve gezegenlerin gökyüzündeki dairesel hareketlerini anlamaktan ibaret değildir. Mevsim geçişlerini ve ekim zamanlarını doğru belirlemek de önemlidir. Antik Çinliler ekinoks ve diğer önemli zamanları da Gunamon kullanarak hesaplamışlardır. Gün içinde güneşin konumuna bağlı olarak değişen güneş saatinin gölgesi ekinokslarda düz bir çizgiye dönüşürken yaz ve kış aylarında hiperbol şeklini alır. Bunun nedeni dünyanın 23,5 derecelik eksen eğikliğidir. Dünya güneş etrafında dönerken bu eksen eğikliği gece ve gündüz sürelerinde farklılıklara yol açar. 21 veya 22 Aralık en uzun gece ve en kısa gündüzdür. Bunun yanı sıra gün dönümleri ve ekinokslar her yıl farklı tarihte gerçekleşir. Dünyanın yalpalama hareketiyle başa çıkabilmek için takvimlere yapılmış bir düzenlemedir aslında bu. Eksenel yalpalama hareketi gök ekvatoruna göre yıldızlara kıyasla ekinoksların ve gün dönümlerinin yılda yaklaşık 50 yay saniyesi oranında kaymasına neden olur. Kayma hareketi 25.800 yıl boyunca devam eder ve dünyanın kutup yıldızı değişir. Çünkü artık gökyüzünde başka bir bölgeye bakıyor oluruz. Yalpalama hareketi takvimlerin düzenli hareketini uzun vadede bozar. Takvimlerin düzenli ve bozulmadan durabilmesi için ekinoksları ve gün dönümlerini güneş takvimine göre her yıl kaydırırız. Antik Çinlilerin kullandığı bir diğer önemli takvim sistemi ise Jüpiter döngüsüne dayanır ve 10 cennetsel ile 12 dünyasal kulu içeren bir yapıya sahiptir. Bu sistem milattan sonra 237'de Çinli gökbilimciler 60 yıllık döngünün ilk gününü kış gün dönümü ve yeni ayın eş zamanlı olduğu Shang-Yuan anını belirlediler ve modüler aritmatik kullanarak bir takvim hesaplaması yaptılar. Bu teorem büyük sayıların hesaplanmasında da kullanılmış, modüler aritmatiğin temellerini atmıştır. Efsaneye göre imparator asker sayısını hesaplamak için bu yöntemi kullanmıştır. Bir örnek olarak bir orduyu beşerli, ikişerli ve yedişerli sıralandığında artan asker sayılarına göre toplam asker sayısını bulma problemi verilebilir. Sayı teorisindeki Çin-Kalan teoremi takvim hesaplamalarında saatler, kriptoloji gibi pek çok alanda kullanılır. Antik Çinlilerin matematik ile bu tarz döngüler kurarak hesaplamalar yapmaları sayma sistemlerinin aslında çok akılda kalıcı olmasını gerektirir. İlk zamanlar bazı sayıları resimlerle temsil etmiş olsalar da bir süre sonra sayıları bambu çubuklar yardımıyla sembolize etmişlerdir. Bu sayma işlemlerini oldukça kolaylaştıran bir yöntemdir. Sayıları çubukların farklı kombinasyonlarıyla ifade ederler ve basamak sistemiyle yazarlardı. Sadece 9 rakam kullanarak tüm sayıları ifade edebilmelerine rağmen sıfır henüz icat edilmediğinden dolayı sıfır yerine boşluk kullanıyorlardı. Fakat yine de vergiler ve maliye hesaplamalarında negatif sayıları kullanan ilk toplumlardan biriydi. Ama negatif sayılar doğrudan sayılar olarak düşünülmez, genellikle kırmızı renkli çubuklar eksikliği belirtmek için kullanılırdı. Antik Çin döneminde yaşayan bir matematikçinin yazdığı bir metinde çubukları sayıları çarpmak veya bölmek için ondalık basamaklarda nasıl hareket ettirilebileceğini anlatan detaylı yönergeler bulunur. Bu onların sadece onun pozitif kuvvetlerini değil, aynı zamanda ondalık kesirleri de onun negatif kuvvetleri olarak ele aldıklarını gösterir. Bambu ağacının fiziksel olarak işlevsel olmasının yanı sıra ilham verici de olmuştur. Suyun içindeki bambunun uzunluğunu bulabilmek için Pisagor teoreminin bir çeşidi olan Gauge kuralını keşfetmişlerdir. Gauge kuralı dik üçgenlerin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi ve üçgen benzerliğini açıklar. Bu kural pratik uygulamalarda sıkça kullanılır ve astronomi alanında güneşin ve diğer gök cisimlerinin konumlarını belirlemede yardımcı olur. Deniz Adası Matematik Kılavuzu gibi kitaplarda Gauge teoremi kullanılarak doğrudan ölçülemeyen nesnelerin yükseklikleri ve mesafelerini hesaplamanın pratik yolları sunulmuştur. Görüldüğü üzere Antik Çin'de matematik, takvim
Astronomi, tarım, vergilendirme, inşaat, sulama sistemleri ve hatta bulmaca olarak birçok alanda kullanılmıştır. Savaş dönemlerinde çoğu bilgi kaybolmuş olsa da bu dönemden sonra yazılan bazı kitaplar, matematik sanatı üzerine 9 bölüm ve Gauge kuralı ile gölge ölçer kılavuzu gibi eserler bu konudaki en önemli kaynaklardandır. Li Chun-Feng tarafından derlenen 10 matematik klasiği bu bilginin korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu kitaplarda prizmalar, piramitler, tetrahedronlar, silindirler ve koniler gibi katı cisimlerin hacimleri ve alanları hesaplanırken tüketme yöntemi kullanılmıştır. Fakat bu cisimlerin alan ve hacimlerin hesaplanması için bir pi değerine ihtiyaç vardır. Eski Çin'de pi değeri uzun bir süre 3 olarak kabul edilmiş, daha sonra kök 10 olarak hesaplanmıştır. Milattan sonra 265 civarında Liu Huiyu yenileme bir algoritma kullanarak pi değerini 3.1416 olarak bulmuştur. Bu değer o dönemdeki en doğru pi yaklaşımları arasında kabul edilmiş ve sonraki 800 yıl boyunca kullanılmıştır. Antik Çin matematiği Öklit'in elemanları ile karşılaştırıldığında kesin kanıtların eksikliğiyle ayrılır bir yola girer. Çin düşünürleri sayılar ve doğa arasındaki ilişkileri anlamak için çabalamışlardır. Onlara özel anlamlar ve güçler yüklemişlerdir. Bu düşünce yapısında sayılar sadece rakamlardan ibaret değil, doğanın kendisini açıklayan mistik sembollerdir. İlginç bir şekilde bu ilişki Antik Yunan'da sayılarla kurulan ilişkiye benzerdir. İnsan evrensel uyum içinde yer ve göğün arasında sayıları kullanarak evrenin kurallarını keşfeder ve uygular. Antik Çin'in matematiksel vizyonu Pangu'nun yaratılış efsanesinden I Ching'in olasılık dünyasına ve sihirli karelerin doğal simetrisine kadar uzanarak evrenin ritmini ve insan düşüncesinin derinliklerini sayıların zarif diliyle harmanlar.